Merhaba arkadaşlar. Bugün de size makrome ile e, bir resim çerçevesi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. İplerin 12 tanesini buraya taktım. Diğerlerini sizinle birlikte takacağım. Bakın ipi şu şekilde tutuyorum, ortaladım. Şöyle tuttum ve araya açtım. Şunu içinden geçirdim ve şöyle yukarıya sıkıştırdım. Yalnız bunun arasının ben açık olmasını istediğim için arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın şöyle şu vaziyette tuttum. Şu aradan aldım. Bakın şöyle. Şimdi bunu yapıyorum. Şöyle atıyorum. Şu aradan elimi sokuyorum ve bunu böyle çekiyorum. Evet. Şöyle şu ortada kalıyor. İki tanesi. Bir tanesini böyle sol elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirdim. Şu şekilde yukarıya sıkıştırdım. Bu sefer bunu yapıyoruz. Böyle. Buraya da yine şöyle bir kare düğümümü atıyorum. Ve artık yanlarda gözükecek şekilde şöyle burayı birazcık açalım, şu kısmı. Buraya kare düğümümü attım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Buradan ben iki tanesini ayırıyorum şöyle bir kenara. Bu örülmeyecek şimdilik. Şuradan şunu öreceğim ama bunu örmeden önce şu ortadaki iki tanesine boncuk takacağım. Şuraya boncuk takacağım. Şöyle boncuk taktım ortaya. Arkadaşlar. Şimdi buraya örgümü örüyorum. Sol elimin olduğundakini D harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirerek şuraya şöyle bir düğüm attım. Bu sefer bu tarafı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada artık fotoğrafı asacağımız yeri bırakmamız gerekiyor. Şu iki tanesi örülmeyecek, kenarda kalacak. Şimdi şurayı öreceğim arkadaşlar. Şu ortadakileri şöyle buraya koyuyorum. Bunlar örülmeyecek, kalacak. Şimdi bunun bu sefer ne yapıyoruz? Şu ortadaki iki tanesine boncuk takacağım. Ve buraya da bir kare düğüm atacağım. Şurayı örmüyoruz. Bura kalıyor. Şimdi burayı örmeye başlıyorum. Yeteri boya gelene kadar öreceğim burayı.
Bu kısmı da aynen devam edip gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fotoğrafı yerleştireceğim alan bu şekilde yeterli. Şimdi bunun şu alt kısmını birleştirmem gerekiyor. Yine bildiğimiz yoldan şuraları örmemiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Artık buraları da örgüye dahil edeceğim. Aynen şöyle örümceğimi yapıyorum. Evet. Ve bu şekilde şöyle aynı hizada birleştiriyorum. Şöyle. Bakın aynı hizada oldu. Gördünüz mü? Buradan şöyle alıyorum. Ayrı öreceğim şimdi bunu. Bakın alt kısmına böyle 3 sıra ördüm. Şimdi şu ipleri buna aynen şuraya yaptığım gibi doluyorum. Dolarken şöyle yapıyorum. Bu vaziyette tutuyorum. Yukarıya attım. Çektim. Arayı şöyle açtım. Parmağımla şunu şuradan atıp aradan aldım. Ve şuraya sıkıştırdım. Bakın. Gördünüz mü? Şuraya sıkıştırdım ipimi. Şimdi bunu aldım. Bunu attım şöyle. Aradan çektim. Sonra bunu attım. Yine aradan çektim. Şu alt kısımlarına şöyle ikişer sıra örümcek yaptım. Ya da sizin deyiminize kare düğüm. Şunu da beraber yapalım. Aynen bildiğimiz kare düğüm arkadaşlar. 2 sıra. Ondan sonra alt kısımlarını kapatacağım. Bu kare düğümü yapmasanız da olur. Direkt düğüm de atarsınız. Ama ben birazcık daha sağlam olsun diye, şuralardan gevşemesin diye kare düğüm atıyorum. Zaten bakın iplerim de ucu ucuna yetişti. Tam 1,20 boyunda ip yetiyor. Ona göre ipinizi kesin. Ama tabii iplerden, bu içi naylonlu ipler var ya, onlardan kullanacaksınız. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Düğüm atıyorum bazılarına. Bir döndüm. Bakın. Bir daha döndüm. Bir daha döndüm. Ve ipimi çekiyorum arkadaşlar. Şu vaziyette tutup şöyle ipimi çekiyorum. Şuraya düğüm oluşturuyorum. Bakın. Şöyle. Gibi bir düğüm oluyor bunlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Boncuk gibi düğümler yapacağım. Şu uç kısımlarını da şöyle keseceğiz. Ve hemen tutkallayacağım.
Benimki siyah yakacağım arkadaşlar, ama yaktığım zaman ucunda siyah şeyler oluşuyor, lekeler oluşuyor, isler oluşuyor. Onun için böyle tutkalla uç kısmını yapıştırıyorum dibine. Bunu gördüğünüz gibi aynen bu şekilde bütün bunları böyle ayarlayacağım. Resim çerçevem burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.